Tanrıların savaşları, mitolojik anlatıların en favori ve en dehşet verici kısmıdır. Sümer'in kötü rüzgarları, Hint metinlerinde göğü yırtan astralar, Mısır'ın hiçbir hedefi kaçırmayan yok edici gözü ve Kur'an'da geçen, göklerden gelen ve onu duyan herkesi yok eden korkunç ilahi ses. Ortak noktaları hepsinin çağının çok ötesinde ve ilginç bir şekilde bir mit için veya dini bir metin için çok fazla spesifik detay barındırıyor olmaları. Hem de bu detayların modern dünyamıza ait detaylar olmaları. Peki burada acaba mitlerden çok daha öte bir anlatım mı var? Zamanlamaya göre tufanın doğal yıkımının hemen ardından tanrıların kendi aralarında yaptıkları ve resmen bir katliamla biten savaşların arkasında gerçekten bilimsel bazı kaynaklar olabilir mi? Kadim Tarih serisinde adım adım tufan öncesi medeniyetlerin nasıl yok olduğunu gördük. Bugün de birlikte tufandan hemen sonra bu yeni yıkımı bizzat dünyanın sakinlerinin kendi başlarına nasıl açtıklarını göreceğiz. Ve videonun sonunda ise olaylar çok daha ilginç bazı yerlere bağlanacak. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Yolculuğumuza medeniyetlerin beşiği ve videomuzun da en ilginç bilimsel zeminini oluşturacak olan Mezopotamya ile başlıyoruz. Mezopotamya'nın kavurucu çöllerinde Sümer ve Babil uygarlıklarına ait metinler fiziksel bir orduların işgalinden çok daha korkunç bir felaketi, kötü rüzgarı anlatırlar. Sümer ve Ura karşımıza şöyle bir ilginç anlatı çıkar. Baş tanrılar An ve Enlil'in aldıkları bir kararla Sümer'in ilahi planlarının alt üst edilmesine karar verirler ve ülkeyi yok etmek üzere bir fırtınayı çağırırlar. Olayın arka planı ise bence daha dikkat çekici. Çünkü bu karar Anunnaki konseyinde ortaya atılır ve Nanna ile Ningal bu felaketin yapılmasına şiddetle karşı çıkarlar. Enlil ise sert bir şekilde Ura krallık verildi ama sonsuza dek süreceği söylenmedi diyerek konuyu kapatıp sonun gelmesi için gerekli mekanizmaları devreye sokar. Böyle anlatınca klasik Zekeriya Sitchin romanlarından alıntı yapmışım gibi oluyor ama özellikle yapmıyorum. Bunlar destanlardan alıntılar. Sonrasında ise kötü rüzgar ya da ölümcül rüzgar Ur'a gönderilir. Rüzgarın nitelikleri ise daha da ilginç. Ufukta parlayan, ısı saçan, gündüz vakti güneşin doğmasını engelleyen ve suları zehirleyen yapay bir felaket olarak betimlenir. Mesela demin ondan alıntı yapmıyorum dediğim Zekeriya Sitchin, bu kötü rüzgarın M.Ö. 2024 civarında Sina Yarımadası'nda bulunan bir uzay limanının veya Sodom ve Gomorra şehirlerinin Anunnaki adı verilen dünya dışı varlıklar tarafından nükleer silahla yok edilmesi sonucu ortaya çıkan radyoaktif serpinti olduğunu iddia eder. Sitchin'in teorilerinde bu rüzgarı hiçbir kapının veya duvarın engelleyememesi ve koca bir medeniyeti bir gecede tarihten silmesi radyoaktif serpintinin ölümcül doğasıyla birebir örtüşür. Bence konuya ilgisi olanlar Sitchin'in kitaplarını okumalı. Ama şunu sakın unutmayın, o da kendince bir teori geliştirmiş ve yorumlarını bu doğrultuda yapmıştır. Biraz da uç sınırlarda dolaşır. Ben kanalda daha ayakları yere basar şekilde gitmek istediğim için konuları uç bile olsa orijinal destanlarındaki alıntılarıyla ele alıyorum. Ki ortalığı bulandırmayın. Hakeza orijinal mitlerde de bu kötü rüzgarın nitelikleri abartılı anlatılara gerek kalmayacak kadar zaten sıra dışı. İnsanlar darbe almadan onun varlığından dolayı yere yığılırlar. Sokaklar ölüler ile dolmuştur. Ama hiçbirinde yara izi yoktur. Sular zehirli hale gelir. Tarlalar kurur ve bir daha asla ürün vermez. Rüzgardan kaçmaya çalışanlar ona yakalandıkları an taş kesilmiş gibi yere yığılırlar. Yüzleri kararır ve boğularak ölürler. Sakın arkana bakma yoksa ölürsün denildiği halde arkada kaldığı için taş gibi yere yıkılan bir peygamber eşinin anlatısı aklınıza geldi mi? Evet, birazdan oraya da geleceğiz. Bu dönem için garip ama aynı zamanda son derece spesifik bir silah anlatısı sadece Sümerler'de karşımıza çıkmıyor. Gözlerimizi antik Hindistan'a çevirdiğimizde Sanskritçe kaleme alınmış Mahabharata ve Ramayana destanlarında çok daha ürkütücü ve mekanik tasvirlerle karşılaşırız. Kurukshetra Savaşı'nda sıradan insanların ötesinde göksel varlıkların ve tanrıların müdahil olduğu bir yıkım sahnelenir. Metinlerde Vimana adı verilen gökyüzünde süzülen derin bir gürleme sesi çıkaran ve ateş saçan devasa uçan araçlardan bahsedilir. Samarangana, Sutrathara gibi metinler bu araçların civa girdap motorları ile çalıştığını, güneş gibi parladığını ve içlerinden altın kanatlı füzeleriyle lazer benzeri ışınlar fırlatıldığını anlatır. Bu araçlar insan yapımı değildir. Göksel mühendisler
yani Vishkavarma tarafından tasarlanıp tanrıların kullanımına sunulmuş kozmik savaş makineleridir. Ama anlatının zirvesi bu UFO'lar değil. Onları kullanan tanrıların savaşırken kendi özel cephaneliklerindeki akıl almaz silahlarıdır. Tabii o devrin insanları için akıl almaz. Bizim içinse tam olarak şu şekilde. İşte bu görüntüdeki atom bombasına eşdeğer şekilde Hindu destanlarındaki en korkunç silahlardan biri bizzat yaratıcı tanrı Brahma tarafından Dharma'yı yani evrensel düzeni korumak amacıyla tasarlanan Brahmastra adlı silahtır. Metinlerde bu silah evrenin tüm gücüyle şarj edilmiş tek bir mermi olarak tanımlanır. Ateşlendiğinde hedefini ıskalamayan ve hiçbir fiziksel kalkanla durdurulamayan bu silahın 10.000 güneşin parlaklığına eşdeğer devasa bir ateş ve duman sütunu yarattığı belirtilir. Hatta tam olarak destanda şöyle yazar. 12.000 güneşin parlaklığına sahip bir sütun yükseldi. Gökyüzü karardı. Rüzgarlar feryat etmeye başladı. Ve doğmamış bebekler bile annelerinin karnında can verdi. Sanki 10.000 güneş birden aynı anda doğmuş gibi. Etrafı dumansız, devasa bir ateş kütlesi kapladı. Gökyüzü aydınlanmadı. Aksine korkunç bir parlaklıkla kör edici hale geldi. Havada uçan kuşlar bu yoğun ısıdan dolayı anında kavrularak yere döküldü. Bu tanımlar çok ilginç ve şu şekilde etki devam ediyor. Patlamadan sağ kurtulanların tırnakları dökülür. Derileri üzerinde yaralar çıkar. Sular ve yiyecekler zehirli hale gelir. Patlamanın olduğu bölgede 12 yıl boyunca ot tanesi bile bitmez. Topraklar çatlar ve ölür. Anne rahmindeki çocuğun bile ölmesi anlatısı ise artık tüm bunların yadsınamaz bir şekilde bir radyasyon zehirlenmesi olduğunu net bir şekilde bize sunan detaylar. Tek sıkıntı şu, bahsettiğimiz tarihler günümüzden binlerce yıl öncesi. Hint destanlarındaki aşırı detaylı teknolojik silah anlatıları tabii ki de bitmedi. Brahmastra'nın daha da geliştirilmiş ve korkutucu bir versiyonu olan Brahma Sironamastra ise Brahma'nın dört başını temsil eden ve sadece Dronacharya, Asvathama, Arjuna ve Karna gibi çok üst düzey savaşçıların sırrına vakıf olduğu nihai bir kitle imha aracıdır. Bu silahlar fiziksel bir tetikle değil, çok derin bir meditasyon ve Gayatri mantrasının heceleri tersten okunarak zihinsel bir ustalık ile aktive edilir. Silahın içinde ateş, hava ve kozmik zehir bulunduğu, civa içerdiği ve son derece ağır olduğu ifade edilmektedir. Deminki Brahmastra atom bombası ise bu Brahma Sironamastra antimadde bombası gibidir ve gücü Brahmastra'dan binlerce kat daha fazladır. Destanda kozmik yıkım seviyesinde diye anlatılır. Bir diğer muazzam Hint silahı olan Pashupatasra, yıkım tanrısı Shiva'nın kişisel silahıdır. Tüm evreni ve varoluşu tek bir hamlede yok etme kapasitesine sahip olduğu için daha düşük seviyeli düşmanlara karşı kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Pashupatasra, zihinle, gözlerle, sözcüklerle veya bir yay aracılığıyla fırlatılabilen, binlerce başı, binlerce gözü ve binlerce midesi olan, önüne çıkan her şeyi yutan devasa bir anomali olarak tasvir edilir. Ve somut bir makineden ziyade daha soyut ve özel bir komut ile çalışan bir anomalidir. Dijital bir savaş silahı, bir virüs bile denebilir. Tabii ki Hint destanlarında bunların mekanik olduğu kadar manen anlatımları da vardır. Mesela bu silahlara ancak son derece ileri ruhani disiplinlerde uzmanlaşarak erişebilirsiniz. Ancak tezat da tam burada karşımıza çıkar. Benliğin sınavından kurtulmuş, aydınlanmış bir ruh neden atom bombası atmak istesin ki, değil mi? Devam edelim. Antik dünyadaki son durağımız Mısır'da ise Ra'nın gözü olarak bilinen yıkıcı silah karşımıza çıkar. Ve ilginçtir, bu anlatıda silahın çalışma prensipleri başlı başına yapay zekaya sahip otonom bir varlık gibi hareket ettiği şeklinde nadir bir anlatım tarzına sahiptir. Göz bir güneş diski veya alev saçan kobra formunda hem koruyucu hem de acımasız bir yok edici olarak tasvir edilir. Bir kez aktif edildi mi kendi kararlarını verebilir. Hatta bazı metinlerde Ra ile tartıştığı, ona darıldığı ve uzaklara kaçtığı anlatılır. Bu bir silahın operatöründen bağımsız bir karaktere bürünmesinin ilk antik örneği. Silahın çalışması ise şu şekilde. Disk ya da kobra formunda düşmanı tespit edip otonom şekilde ona saldıran cihazın kobra formunda ağzından yakıcı bir ateş çıkar. Ama anlatımlarda Uraeus'un ateşi olarak geçer. Yani aslında bildiğimiz ateşten bir form değil, bir tür enerji formu, lazeri anımsatan bir formdur. Çok ilginç bir detay ve kelime seçimi değil mi? Hatta Antik Mısır'ın meşhur Gök İneği kitabında insanların yok edilişinin anlatıldığı bir bölümde
bu silahın yanlışlıkla kontrolden çıktığı ve kelimenin tam anlamıyla antik dünyayı kana buladığı anlatılır. Öyle ki bir yerde Ra bile onu kontrol edemez hale gelir. Ve bir kez daha bu yıkım anlatılırken karşımıza tıpkı diğer Sümer ve Hint destanlarında olduğu gibi görünmez bir şekilde insanları veba gibi hasta eden bir etkinin de çıktığını görürüz. Tam bir nükleer serpinti anlatısı. İşler İbrahimi dinlerin bölgede yayılması ile de günümüzdeki pek çok inanan için daha farklı bir yol alarak devam eder. Ve bir zamanlar tanrıların kullandığı bu yıkım silahları anlatısının artık Allah'ın emriyle meleklerinin kullandıkları yıkım güçleri olarak karşımıza çıktığını görürüz. Tıpkı Ad, Semud ve benzeri kavimlerin yok edilmesinde anlatıldığı gibi. Semavi metinlerdeki yıkım anlatıları modern perspektiften bakıldığında bir kez daha antik anlatılar gibi karşımıza frekans bazlı silahlardan termonükleer etkilere kadar geniş bir terminolojiyle paralellik gösterir. Ve burada da bu düşünceye gitmemizin en büyük sebebi Allah'ın bu yıkımları ol diyerek pat diye yapmaması. Hatta tam tersi meleklerin taktiksel operasyonlarıyla bu eylemleri gerçekleştirmesidir. Bu aslında tartışılsa çok daha farklı yerlere gidebilecek bir konu. Ama biz konumuzdan sapmayalım. Örneğin Kur'an'da Semud kavminin sonunu getiren sayha, şiddetli ses, çığlık adı verilen bir güçten bahsedilir. Onlar sadece birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak tek bir çığlığı bekliyorlar. Biz onların üzerine tek sayha, korkunç bir ses gönderdik. Alıcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülüverdiler. Bu ilginç bir anlatı ve Kur'an gökten gelen bu yıkıcı ses gücü kavramını karşımıza birkaç yerde daha çıkarıyor. Hatta benzer şekilde Rabbin onlara verdiği teknik ile İsrailoğulları da ses titreşimlerini kullanarak Jeriko'nun o dev duvarlarını yıkarlar. Tabii Kur'an'daki ve diğer semavi kitaplardaki tek ilahi yıkıcı güç anlatısı bunlar değil. Mesela Lut kavminin üzerine yağan siccil, pişmiş çamurdan taşlar ve Tevrat'taki Sodom'un gökten yağan kükürt ve ateşle yok edilişi aslında birazdan gireceğimiz olayların arkasındaki bilimsel olasılıklar kısmı ile inanılmaz şekilde örtüşen kavramlar. Aklınıza tutun lütfen. Antik Mezopotamya'daki kötü rüzgar anlatısının Kur'an'daki en benzer örneği ise Ad kavmini 7 gece 800 gün boyunca sarsan, canlıları içi boş hurma kütükleri gibi savuran dondurucu ve gürültülü sarsar rüzgarıdır. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar, sarsaran gönderdik. Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara her şeyi kasıp kavuran, üzerinden geçtiği şeyi kül gibi yapan o kısır rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, onu kül haline getiriyordu. Tüm bu anlatılarda ortak olan nokta ise yıkımın sıradan bir doğal afetten ziyade belirli bir hedefe yöneltilmiş, meleklerin kontrolünde belirli bir süresi olan ve önceden protokoller, uyarıcılar aracılığıyla bildirilmiş bir yüksek teknoloji ürünü cezalandırma sistemi gibi çalışmasıdır. Ancak işleri garip hale getiren olaylar zinciri ise şu ayeti baz alırsak başlar. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için ondan, Lut kavminin yurdundan apaçık bir ibret nişanesi bıraktık. Bildiğiniz üzere Lut kavmiyle ilişkilendirilen Lut Gölü bölgesi günümüz Ürdün sınırları içinde kalıyor. Ve ilginç bir şekilde 2021 yılında Scientific Reports dergisinde bölgede yapılan bir kazıya dair sıra dışı bilgiler paylaşıldı. Milattan önce 1650'ler civarında antik Tal el Hamman şehrinin göklerden gelen kozmik bir hava patlamasıyla yok olduğu ortaya çıktı. Bulunan kanıtlar ise şaşırtıcıydı. Patlamanın alandaki sıcaklığı anında 2000 derecenin üzerine çıkardığı tespit edildi. Öyle ki kazılarda bulunan çanak ve çömleklerin dış yüzeyleri ısının etkisiyle camlaşmıştı. Bu gücü yaratabilecek sadece iki kuvvet var. Birincisi bir meteor, ikincisi ise atom bombası. Ama hemen olayı bilim kurguya bağlamayalım. Çünkü akabinde bölgede şoklanmış kuvars tanecikleri ve elmas benzeri karbon birikintileri tespit edildi. Sadece bu da değil. Bölgedeki toprak katmanlarda yüksek miktarda platin, iridyum ve nikel de bulundu. Ve tüm bu izler birleştirildiğinde bize tek bir şeyi gösteriyor. Günümüzden neredeyse 4000 yıl önce Lut Gölü'nün çevresinde antik bir şehrin üzerinde bir meteor yere düşmeden patlamış ve orayı adeta Kur'an'da anlatıldığı gibi ilahi bir ceza gibi yok etmişti. Bu olay Lut Gölü'nün ilginç doğal yapısını da açıklamakta bize yardımcı oluyor. Çünkü böyle bir olayın yaratacağı etkiyle Lut Gölü ve çevresinden kalkacak olan devasa miktarda tuz ve sülfür
Rüzgarlar ile birlikte tarım arazilerini ve bölgeyi çorak ve ölü bir hale kolaylıkla getirebilir. Kur'an'da anlatılarına benzeyen ve bunun bir meteor patlaması olduğunu düşünmemize sebep olan en bilindik örnek ise 1908 yılında yaşanan gizemli Tunguska olayıydı. Rusya'da yaşanan olayda insanları sağır edici bir sesle atmosferi yarıp ormanın üzerinde patlayan bir meteor yüzünden 2150 kilometre karelik bir alandaki 80 milyon ağaç devrilmiş ve yine Kur'an'daki benzer ayette olduğu gibi kuru saman gibi savrulmuşlardı. Şimdi burada istediğiniz bakış açısıyla olaya yaklaşabilirsiniz. İsterseniz bu olayı Kur'an'daki anlatımı ile ilahileştirip bakarsanız Allah'ın bir şehri yok etmek istediğini, bunun için meleklere emir verdiğini ve onların da gökten gelen bir ses veya yıkım ile orayı helak ettiğini düşünebilirsiniz. Ama burada neden ol dedi ve olmadı sorunsalı ortaya çıkar. Ve hatta kadir mutlak bir varlık neden melekler gibi aracılara ihtiyaç duysun ki diye sorular da doğar. Ve hatta Allah neden bir şehri yok etmek istesin ki diye bir soru da doğar. Ki bu soruların sonunda da işler karmaşık bir hal almaya başlar. Ya da olayı deminki akademik ve bilimsel veriler ile birleştirip orada yaklaşık 4000 yıl önce kuvvetle muhtemel Tunguska olayı gibi meteor patlaması yaşandı. Bu o diyarı ve bölgeyi helak etti ve insanlar da o zamanlar bunu açıklayamadıkları için ilahi olarak nitelendirip kulaktan kulağa anlattılar. Ve bu hikaye kendine Kur'an'da da yer buldu diyebilirsiniz. Hatta üçüncü bir alternatif daha var. Onda da evet gerçekten meteor ile bu olay oldu ama sonuçta meteorun o gün oraya düşmesi yaratıcının takdiri ve kaderin bir parçasıydı. O yüzden bu olay hem bilimsel hem de ilahidir de diyebilirsiniz. Artık orası da sizin inancınıza ve olaylara yaklaşımınıza kalmış. Ancak bu detay ile birlikte yolculuğumuzun bilimsel bölümü de başlamış oluyor. Hatta deminki Kur'an örneğini bu yüzden verdim. Çünkü şimdi mitlerle, dinlerle ve efsaneler ile bilimin buluştuğu noktaya geldik. Ve karşılaşacağımız sonuçlar gerçekten ilginç olacak. İnsanlığın teknoloji öncesi en büyük ortak özelliği binlerce yıl boyunca açıklayamadığı olaylara tanrısal ya da ilahi nitelikler atfetmesi olmuştur. Hatta sırf bu yüzden çok tanrılı dinlerin son çağlarında uçan kaçan her şeyin bir tanrısı olması anlatısı çıkmıştır. Yıldırım düşer, yangın çıkar, yok Zeus bizi cezalandırıyor derler. Döngüsel seller olur, yok Poseidon kızdı derler. Deprem olur, şehir yıkılır, yok Shiva'nın heyheyleri üzerinde derler. Ve böyle diye diye de hiçbir şeyi araştırmayan, her şeyi tanrılara bağlayan boş nesiller yetiştirirler. Bunun yansımaları günümüzde bile devam eder. İbrahimi dinlere mensupsanız Allah'ın Kur'an'daki aklınızı kullanın lafına rağmen halen bilimi küfür sayan İbrahimi din mensupları olduğunu görürsünüz. Ya gökyüzü neden mavi sorusuna Allah öyle istedi çok sorgulama diyen tipler var. Anlatabiliyor muyum? Halbuki yaratıcıyı anlamak, yaratılanları anlamaktan yani bilimden geçer. İşte biz de o bilimi kullandığımızda binlerce yıllık tanrıların savaşı anlatılarında geçen sıra dışı durumları en azından biraz daha modern bir bakış açısıyla analiz edebiliyoruz. Deminki Kur'an, Tevrat, Sodom, Gomorre ve meteor ilişkisindeki benzer bir durum Kuzey Yarımküre'ye, İskoçya'nın sisli tepelerine gittiğinizde tanrıların yaktığı kaleler olarak bilinen vitrifiye kalelerde karşımıza çıkar. Bu devasa antik tepe kalelerinin taş duvarları öylesine akıl almaz bir ısıya maruz kalmıştır ki taşın kendisi sıvılaşıp akmış ve tekrar katılaşarak cama dönüşmüştür. Aynı camlaşma olayı Mısır ve Libya sınırındaki Büyük Kum Denizi'nde Libya çöl camı adıyla kilometrelerce alana yayılan %99 oranında saf silikadan oluşan sarı yeşil cam tarlalarında da görülmektedir. Hatta Firavun Tutankamon'un meşhur göğüs zırhındaki o büyüleyici böcek oyması bu gizemli çöl camından yapılmıştır. 1945'te ilk atom bombası testi olan Trinity'nin ardından New Mexico'da oluşan yeşil camla fiziksel olarak neredeyse birebir aynı görünürler. Zaten bu benzerliklerinden ötürü de bu iki olay uzun yıllar boyunca tarih öncesi bir nükleer savaşın nihai kanıtları olarak sunulmuştur. Ancak sonradan anlaşıldı ki kuzey diyarlarda bunun olmasının sebebi kaleleri yaparken dev taşların arasına dayanıklılık sağlamak için büyük kütüklerin de konmasıymış. Düşman tarafından da kale ateşe verilince dev odunların sağladığı enerji ve genel ısıdan dolayı 1200 derecede taşlar eriyip camlaşmış. Libya camı ise her ne kadar gerçekten bir nükleer bomba etkisini andırsa da bir atom bombası ile meteor patlaması arasında bariz bir radyoaktif izotop farkı ve tıpkı Lut Gölü çevresinde olduğu gibi ani nadir metal yükselişi ayrımı vardır. Ve bu sebepten araştırmalar sonrası Libya camının yaklaşık 29 milyon yıl önce
Sahra üzerinde patlayan büyük bir meteor ile oluştuğu en kabul gören ortak görüş olmuştur. Peki ya Mezopotamya'yı yaşanmaz hale getiren, hatta orada insanlığın nüfusunu neredeyse yok edip tanrıları bile pişman eden dev ölüm rüzgarı olayları hakkında bir bulgu var mı? Evet, artık var. Hem de birkaç tane. Bilim insanları M.Ö. 2200 civarında başlayan ve 4.2 kilo yıl olayı adını verdikleri devasa, küresel bir iklim anomalisi saptadılar. Bu dönemde dünya çapında yüzyıllar süren korkunç bir mega kuraklık yaşanmış. Akat İmparatorluğu, Sümerler ve İskoçya'daki ilk uygarlıkların çöküşü de tam olarak bu takvime denk gelir. Sümer ağıtlarında tasvir edilen, her kapıdan içeri giren, tarlaları çoraklaştıran, tatlı suların tuzlu ve acımsı aktığı söylenen o meşhur görünmez kötü rüzgar, günümüz akademik yaklaşımına göre Mezopotamya'nın yüzyıllar boyunca yanlış sulama sonucu toprağın yavaş yavaş tuzlanmasının ve dünyanın o dönem yaşadığı iklim krizinin bir sonucuydu. Kuraklık, su kıtlığı ve kuruyan topraklardan kalkan zehirli toz fırtınaları o kadar sinsi ve ölümcüldü ki bilimden yoksun olan o dönemin insanı yaşadığı bu ekolojik çöküşü, tarlaların adeta büyülenmiş gibi ölmesini gökyüzündeki kızgın bir tanrının yani Enlil'in gönderdiği kasti bir biyosilah saldırısı olarak yorumlamaktan başka çaresi de yoktu. Sadece bu da değil. M.Ö. 1600 civarı Santorini süper volkanı da patlamıştı. Size videosunu yapmıştım. Ve o dev patlama yüzünden de hem bölgede yaşayan medeniyetlerde hem de atmosfere yayılan korkunç miktardaki külden dolayı binlerce kilometre ötedeki medeniyetler de etkilenmiş, hatta bazıları çökmüştü. Bunlar da tabii ki o dönemin insanları için tanrıların cezalandırması olarak kültüre ve mitlere eklendi. Yetmedi, M.Ö. binli yıllara gelirken de yine Orta Doğu'da sıra dışı bir manyetik anomali yaşandığı keşfedildi. Levanten Demir Çağı anomalisi adı verilen bu olayda gezegenin manyetik alanında yaşanan dalgalanmalar yüzünden bütün Orta Doğu ve çevresinde çok şiddetli aurora olayları yaşandığı düşünülüyor. Bir düşünün, hayatında bu olayı görmemiş, ne olduğunu bilmeyen insanlar akşam şu manzarayı görseler bunu illaki ilahi bir olaya bağlarlardı, değil mi? Tabii ki tüm bunlar meşhur tanrıların savaşı anlatıları yalandı, İşte her şeyin bilimsel açıklaması var demek değil. Çünkü şu da bir gerçek ki bu savaş anlatıları genelde tufan sonrası ilk çağlarda yaşanan olayları bize anlatıyor. Ve Kadim Çağ serisinde de gördüğünüz üzere gerçekten geçmişteki mitler aslında pek de mit değillermiş. O yüzden her daim merakınız ve ufkunuz bu uç olasılıklara açık olsun. Ama özellikle bilimsel kanıtları da verdim ki her anlatılan şeyi de hemen kozmik bir savaşa dökmeyelim ve ayaklarımız yere basarak ilerleyelim. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir araştırma yaparsınız. Sonuçta antik destanlarda yazanlar ve dinlerde karşımıza çıkan o tufan sonrası insanlığın cezalandırılması motifi ister gerçek olsun ister olmasın şu net bir gerçek ki tufandan sonraki dünyamıza dair de bildiğimiz şeyler son derece sınırlı ve puslu. Bu pusun arkasındaki gerçekleri görmek için de hem mitleri hem dini anlatıları hem de bilimi kullanıp bir sentez yaparsak insanlık tarihinin bu bilinmez kısımlarını daha iyi anlayabileceğimize inanıyorum. Bunu başarabilirsek de geçmişin o sırlarının geleceğimize ışık tutacağını ümit ediyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hemen her videoda olduğu gibi konu ile ilgili kaynaklar ve alakalı videolar açıklama kısmında sizleri bekliyor olacak. Siz de konu ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yolculuğumda da bana eşlik etmek için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.